Baş Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün çok kolay trabzan ve zincir çekerek örgü örmeyi çok az bilenlerin bile kolaylıkla yapacağı tek parça örülen bir hırka modeli anlatacağım. Bir kere şunu söyleyeyim öncelikle, kalan iplerinizle sıra sıra örebilirsiniz, tek renk örebilirsiniz ya da benim gibi çift renk örebilirsiniz. Kullandığım tığ kalın bir ip kullandım. Maalesef marka adı veremiyorum. 10 numara tığ kullandım. Ama siz dilediğiniz kalınlıkta bir ip ve dilediğiniz kalınlıkta bir tığla örebilirsiniz. İp ve tığ konusunda hiçbir çekinceniz olmasın. Her çeşit ipi ve tığ kullanabilirsiniz. Ne kadar ip gerekiyor? Eğer small beden örecekseniz, yani small ve medium beden için şimdi ölçüleri vereceğim. Small ve medium beden için ortalama 500-550 gram ip lacivert olandan gitti. 150 gram da beyaz olandan gitti. Yani 7 tane yumak ortalama yeterli olur. Large ve X large beden için biraz daha fazla ip gitmesi gerekiyor. Onu örmediğim için tam bir rakam veremiyorum. Şimdi öncelikle arkadan başlıyoruz örmeye. Upuzun bir zincir çekiyoruz. Arka tarafı öreceğiz. Üzerinizde ölçerek, yani kalçadan itibaren ölçerek yapabilirsiniz ya da göğüs çevresinden ölçerek, ön taraftan ölçerek yapabilirsiniz. Ben ortalama rakamı vereceğim ama herkesin göğüs ve kalça ölçüsü farklı olduğu için şaşabilir. Kendi üzerinizde ölçmeniz, göğsünüzün etrafında ölçmeniz en doğrusu. Şimdi göğüs etrafında ölçtükten sonra yanına 4-5 parmak bolluk payı bırakıyorsun. Salaş bir hırka olduğu için bol olması gerekiyor. Benim size önerim small ve medium bedenler için arkaya 62 santim gibi bir zincirle başlamanız. Geniş olacak, yani biraz salaş olacak. 62 santim zincirin üzerine, eğer large ya da X large bedenseniz de her beden için, mesela large beden için bunun üzerine 8 santim daha ekleyebilirsiniz. 70 santim. 78 santim de X large beden için. XX large için de bir 10 santim daha ekleyebilirsiniz. Şöyle başlıyoruz. Şimdi ben size küçük bir model üzerinde göstereceğim ama bu geniş 62 santimlik bir zincir. Şimdi ben size küçük bir model üzerinde anlatacağım. Zaten çok basit, hepinizin bildiği bir model. 1, 2, 3 zincir. Hemen başlangıca bir tane trabzan. Onun yanına bir tane trabzan. Başlangıçtaki 3 zinciri birinci trabzan sayarak 1, 2, 3 trabzan yan yana. Bir zincir ve bir boşluk bırakıyoruz. Onun yanındaki boşluğa bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar yine bir zincir. Bu zinciri çok gevşek çekmeyin, aralardaki zinciri. Bir boşluk ve tekrardan yine her bir zincir boşluğuna, bakın aynı boşluğa değil, yan yana boşlukların içine birer tane trabzan yapıyorum. Bakın böyle. Yan yana boşluklara bir boşluk bıraktım. Bu bizim bütün model boyunca uygulayacağımız teknik. Şimdi üst sıraya nasıl geçeceğiz? Dediğim gibi siz bunu büyük bir parça üzerinde çalışacaksınız. Küçük bir model üzerinde gösteriyorum. Şimdi bu 3 zinciri, 3 tane trabzanı yaptıktan sonra başlangıçlar ve bitişler sıraya göre değişiyor. Onu da anlatayım. 1, 2, 3, 4 zincirle başlıyoruz. Çünkü dolu kutunun üzerine boş kutu denk gelmesi gerekiyor. Döndüm. Şimdi bunun üzerine boş bir kutu, yani kafes yapabilmemiz için buraya 4 zincir çekmemiz lazım. Şu ara boşluklar, bir zincirle bıraktığımız boşluklar içinde çalışacağız. Ara boşluğun içine hemen 3 tane trabzan yapıyorum. Çok basit. 3 tane trabzan. Bir zincir. Dediğim gibi rengarenk de yapabilirsiniz. İşte atıyorum 3 sıra ya da 4 sıra siyah, 4 sıra beyaz, 4 sıra kırmızı. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Tekrar yine ara boşluğuma atlıyorum. Bitişleri ve başlangıçları göstereceğim. Her sırada değişeceği için şaşırmayın. O yüzden ilerliyorum. Çok kolay, dediğim gibi. Yine bir zincir boşluğa atladım.
Burada bir zincir çekip sıranın sonundaki son noktaya batıyorum. Şimdi eğer burası boşluk denk geliyorsa boşluğun içini 3 trabzanla doldurup, yani kafes denk geliyorsa sona 3 tane trabzanla doldurup 4 zincirle yukarı çıkıp az önceki metotla başlayabilirsiniz. Onu da göstereceğim birazdan. Boşlukla başlıyorsak kafesle 3 zincirle başladım. Bakın şimdi göstereceğim. 3 tane içine 2 tane trabzan yapıyorum. Başlangıçtaki 3 zincir ilk trabzan sayılıyor. Bakın böyle. Sonra yine bir zincir ara boşlukları 3 tane trabzanla dolduruyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Sıra sonunu da göstereyim. 3 trabzan bir zincir, 3 trabzan bir zincir, bir zinciri çektim. Sıra sonu boşluk. Onun içini az önce bahsettiğim şekilde 3 tane trabzanla dolduruyorum. Bu son trabzanı tepe noktasının içine yaparsanız daha düzgün durur. Bakın böyle yapıyorum boşluk denk geldiyse sona. 4 zincirle yukarı çıkıyorum ve şuradaki ilk boşluğun içine 3 trabzan, yine bir zincir, 3 trabzan, bir zincir şeklinde devam edeceğim. Bu şekilde. Şimdi büyük bir parçayı bu şekilde ilerlettikten sonra omuzunuza, ensenize geldiğinde ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o uzunlukta örüyorsunuz ve ön kanatları çıkaracağız birazdan. Ve böyle istediğiniz boyda örüyorsunuz. İstediğiniz boya ulaşana kadar ördünüz. Burası omuzumuz, omuz kısmımız. Baştan omuza kadar kaç santim istiyorsanız bu size göre değişir. Yani kişiye göre değişir. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. İster kısa ister uzun bir hırka. Ortada şöyle bir ense boşluğu bırakıyorsunuz. Bakın bunu nasıl bırakacaksınız? Şöyle ikiye katladığınızda, böyle ikiye katladığınızda burada birbirinin üstüne binecek iki taraf. Ayrıca bunu yaptıktan sonra buradaki dolu ve boş kutucukları sayacaksınız. Mesela bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani burada mesela 10 tane dolu ve boş kutucuğun toplamı. Burada da 10 tane olmak zorunda. Yani eşit olacak ikisinin sayısı, dolu ve boş kutucukları. 1, 2, 1 dolu, 2 boş, 3 dolu, 4 boş gibi sayacaksınız. Şimdi ön ve arka kanadı oluşturacağız. Pardon, sağ ön kanadı ve sol ön kanadı oluşturacağız. Sağ ön kanadı oluştururken buradan örmeye başlıyorum. İpimi hiç koparmadım bakın. Aynı metotla yine yukarı çıkarak aynı modelle buradan sadece buraya kadar böyle yukarıya doğru öreceğiz. Şöyle ittireyim, yukarıya doğru öreceğiz. Sonra bunu ne kadar öreceğiz buradan yukarıya kadar? Buradan başlayıp buraya kadar kaç santim ördüysek ondan bir 2-3 parmak daha uzun öreceğiz ön tarafları. Neden? Çünkü omuzda tutuş payı bırakması için. Ön tarafta bu ördüğümüz ön kanatlar arkanın uzunluğundan 4-5 santim daha uzun olacak omuzu tutması için. Orada bir çekme yapmasın, çirkin durmasın önde diye. Bunu bitirdikten sonra buraya geleceğiz ve burada da yine buradan buraya kadar böyle bu şekilde ilerleyeceğiz. Sadece bu tarafı öreceğiz. Ortada bir boşluğumuz kalacak. 10 santim, 12 santim gibi. 10 santim small beden için gibi düşünürsek X large bedende 15 santim olacak bu. Biraz büyüteceksiniz bunu bedeniniz büyüdükçe. Şimdi ben sağ kanadı böyle yukarıya doğru öreceğim. Burada ördüğüm santim sayısından 4-5 santim fazla. Sonra burayı öreceğim ve ana gövdeyi oluşturmuş olacağız. Sonra da kolları nasıl ördüğümüzü anlatacağım. Ama dediğim gibi burada bir boşluk bırakarak gitmemiz gerekiyor. Şimdi bitmiş hali bu şekilde. Bakın böyle başlamıştık ve önden 2 tane kanat yaptık. Yani ön sağ kanat ve sol kanat olmak üzere. Burayı arka taraftan 4 sıra daha fazla ördüm. Dediğim gibi omuz payı bırakmak için. Şimdi kolları öreceğiz. Kolları öreceğimiz yeri nasıl belirliyoruz? Bunu böyle alıyoruz. 2'ye katladık. Bu arada önde ciddi bir açıklık var. Bu sizi endişelendirmesin. Sonrasında bir yaka öreceğiz buraya. O yüzden biraz açıklık olacak.
Kolları şöyle belirliyoruz. Altta 2 noktayı birleştiriyoruz. Bakın bunları birleştiriyoruz. Burada biraz pay kalıyor, ense payı. Sonra şu görmüş olduğunuz çengelli iğnelerle göz kararı bir kol açıklığı bırakıyoruz. Herkesin boyuna, kilosuna göre bu kol açıklığı değişir. O yüzden bir santim ölçüsü vermiyorum. Benimki yaklaşık 20-22 santim kadar. Ama dediğim gibi bedene göre, boy ölçüsüne göre değişir. Burada her iki tarafı çengelli iğneyle tutturuyorum bakın. Burada da aynı metodu uygulayacağım. Burada da aynı şekilde. Yani ikisinin uzunluğu birbiriyle eşit olmak zorunda. Şimdi kolu buradan örmeye başlayacağım ve buraya kadar. Yani ekstra bir kolu örüp parça şeklinde dikmeyeceğim. Üzerine kol öreceğim. Gösteriyorum. Kol için ayırdığım bölüm. Kol genişliğim bu. Burada önemli olan aşağıdan dolu ve boş kutucukları saydığınızda her iki tarafta da birbirine eşit olması. Yani şu noktanın birbirine denk gelmesi ve burada da bu iki noktanın birbirine denk gelmesi. Çok da dar yapmayın kolu, hırkada sıkıştırır çünkü. Biraz geniş yapmaya gayret edin. Buradan alıyorsunuz. Bu şekilde bakın boşluktan başlayabilirsiniz ya da doluysa 5 zincirle yukarı 4 zincirle yukarı çıkabilirsiniz. 3 zincirle yukarı çıktım. Boşlukları 3 zincir 2 trabzanla en başta dolduruyordum hatırlarsanız. Bu şekilde artık şunu çıkarayım. Bir tane zincir ve buraya normal 3 trabzan 1 zincir şeklinde diğer çengelli iğnemizin bulunduğu noktaya kadar gidiyorum. Evet, buradan örmeye başladım. İşaretli yerim burasıydı. Geldim. Buradaki işaretli noktama kadar ulaştım. Şimdi yukarı çıkıyorum. Yine 3 zincirle. Boşlukla başladım. Boşluğun üzerini doldurarak içini 2 trabzanla dolduruyorum. Eğer burası boş değil de dolu olsaydı 4 zincirle boşluğa atlayacaktım. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Bakın burada gelirken hep boşluklara battım. Buralardaki boşlukların içini 3 trabzanla aralara da birer zincir çekerek geldim, bu noktaya ulaştım. Şimdi modelimi sadece buradan buraya kadar örerek, kolu örerek gideceğim. Kolu böyle buradan buraya, buradan buraya giderek boşlukların içine 3'er trabzan, aralara bir zincir yaparak modelimi yürüteceğim. Kol uzunluğu ne kadar olacak? Şimdi bunu üzerinize böyle kaftan gibi giyeceksiniz ve kol zaten kendiliğinden oluşmuş olduğu için şuraya kadar ölçeceksiniz. Herkesin kol uzunluğu farklı olduğu için santim sayısı vermiyorum. Üzerinizde ölçerek gideceksiniz. Ölçüp nerede bitirmeniz gerektiğini göreceksiniz. Kolda burada uyguladığımız metodun aynısını burada da uygulayacağız. Yine bakın burada çengelli iğnelerle az önce gösterdiğim şekilde aynı ölçüde, diğer tarafla aynı ölçüde tutturduğum yerleri şu aralığı yine örerek burada da bir kol ortaya çıkarmış olacağım. Sonra yakayı yapacağız ki en önemli kısım orası. Ve bakın işte burası ön kanatlar, burası arka yüzümüz ve az önce bahsettiğim kolları da bu şekilde uzattım. Nasıl uzattım? Bunu üzerime giydim. Bu şekilde giydim. Kolu ördükçe omuz burası üzerime giyerek ölçtüm. Yani burada nereye kadar gelmem gerekiyor. Son sırayı da biraz toparlamak için şunu yaptım. Bu dolu kutucukların üzerine bir tane trabzan olabilir, sık iğne olabilir, yarım trabzan olabilir. Boşluklara bir tane, buraya bir tane, boşluğa bir tane. Yani birer tane trabzan yaptığınızda burası biraz kendini toparlıyor, daha dar oluyor. Bu mantıkla bir sonraki sırada da yine bir boşluk atlayarak ya da 2 defa batıp bir boşluk atlayarak burayı biraz daraltıp balon kol haline getirebilirsiniz. Öyle bir ipucu da vereyim size. Şimdi yapmamız gereken ne? Bakın böyle alıyorum. Böyle aldım. Kollarımız burada. Bunlar birazdan dikilecek. Kolları böyle dikeceğiz. Burayı böyle dikeceğiz. Diktikten sonra ya da diktikten önce, aslında önce yapmanız daha kolay örmek açısından.
Buradan itibaren böyle bu şekilde bir yaka öreceğiz. Yakayı nasıl öreceksiniz? İsterseniz komple trabzan yaparak, isterseniz bu modelde olduğu gibi 3 trabzan bir zincir yaparak, yani şu boşluklara 3 trabzan, araya bir zincir ya da 2 zincir, örme şeklinize göre değişir. Boşluklara 3 trabzan yaparak. Ben ilk sırayı komple trabzan olarak geçip biraz toparlamayı düşünüyorum. Şimdi buradan başlayacağım trabzanlarımı yapmaya. Bakın böyle komple trabzan olarak geçtim. Sonra ikinci sıraya geldiğimde şöyle göstereyim. 2 tane boşluk atladım. Araya 1 ya da 2 zincir çekebilirsiniz. 1, 2, 3 trabzan. 2 boşluk atlıyorsunuz. 1 zincir çekiyorsunuz. 3 trabzan. Bu boşlukları atlama kısmını, sayısını kendi örme şeklinize göre belirleyebilirsiniz. Ben 2 boşluk diyorum. Siz 1 boşlukta atlayabilirsiniz. Bakın nasıl düzgün duruyorsa o şekilde ilerleyeyim. Şimdi böyle belli bir noktaya kadar büyüteceğim bunu. Belki bir beyaz renk geçerim. Bu şekilde ilerleyeceksiniz ve yakayı büyüteceksiniz. Az önce size yaka kısmını önce trabzan geçerek sonra üzerine de dolu ve boş kafesler yaparak gösterdim. Şimdi ben o yaptığım teknikten vazgeçtim. Renkleri beğenmedim. Şöyle yaptım. Bu alternatifi de göstereyim. Aklınızda olsun. Şimdi boşlukların içine bir tane dolu kutucuk, bir zincir, tekrar yine dolu kutucuk. Yani tıpkı bu model gibi ilerledim. Boşluklara 3 trabzan, bir zincir, yine boşluğa 3 trabzan. Böyle etrafı her birine batarak, yani bir daraltma falan yapmadım yakada. Her bir boşluğun içine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir şeklinde dönerek geçtim. Yine aynı teknikle boşluklara 3 trabzan, aralara bir zincir çekerek toplamda şöyle 4 parmak gibi ördüm yakayı. Ve bu benim daha çok hoşuma gitti. 2 alternatifi de size göstermek istedim. İsterseniz böyle devam edin. İsterseniz az önce anlattığım gibi ben yakanın renkli olmasını biraz daha hareket katacağını düşündüm. Bu şekilde yaptım. En son sıraya da bir tane yarım trabzan geçebilirsiniz ya da sık iğne geçebilirsiniz. Her bir trabzanın üzerine bir tane olmak üzere böyle beyazlıklar koydum. Uçları da biraz topladım. Atlaya atlaya daha balon kol gibi dursun diye onu da göstermiştim size. Ve modelin son hali. Sağ alt tarafta abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.